Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz gerçekten çok şık şal modelini çalışacağız. Ben şal şeklinde uyarladım ama bu modelden sadece şal değil, yelekler, hırkalar, bluzlar da yapabilirsiniz. Hatta çok güzel çantalarda uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle küçük bir parça çalıştım. Modeli sizlere gösterebilmem için şöyle bir de çok güzel burgulu püsküller ördüm. İnanılmaz yakıştı arkadaşlar. Şöyle hemen ipimden de bahsetmek istiyorum. Etiketini atmamıştım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. İpimi Alize Angora Gold şal ipi arkadaşlar. Hemen renk kodunu arıyorum. Nerede renk kodu? Evet. 208 arkadaşlar. Çok güzel kumlu bir krem ama inanılmaz güzel duruyor. Kamerada tam güzelliği belli olmuyor. Sizler de koduyla beraber aldığınızda rengin şahaneliğini göreceksiniz. Hemen kullandığım tığ numarasından bahsetmek istiyorum. 2.50 milimlik tığ kullandım. Benim elim gevşek diye. Ama sizler 3 milimlik 3.50 milimlik tığıyla örebilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa. Evet, şöyle hemen tersini de hızlıca göstermek istiyorum. Gayet düzgün ve yakından da şöyle göstermek istiyorum bu güzelliği size. İnanılmaz güzel bir model. Daha önce battaniye şeklinde çalıştık diye hatırlıyorum bu modeli. Ama şal şeklinde ve şal ipiyle görmek isteyen arkadaşlar vardı. Onlara da bu şekilde göstermek istedim. Evet, isterseniz bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de birçok kişinin karşısına bu videonun çıkmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Yine şal ipiyle ama bu sefer şöyle çok tatlı bir pembe rengim var. Hemen onunla başlamak istiyorum. Öncelikle zincirle başlayacağım. Zinciri saymıyorum. İstediğim ebata gelene kadar zincirinizi çekiyorsunuz. Arta kalan zincirimizi kesebiliriz. Ben size gösterebileceğim şekilde zincirimi çekiyorum yeterlilikte. Şöyle hızlı hızlı, ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde zincirimi çekip dönüyorum. Şöyle uzunca zincirimi çektim. Göstermem için yeterli olacaktır. En son çektiğim zincirden 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Tırnağımla tuttuğum zincire batırıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzan oldu. 3, 4 ve 5. Yan yana 5 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. 2, 4, 5. Arada bir zincirim var. Tığ başını doladım. Bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincire battım. Yine yan yana 5 tane ikili trabzan. İlk sıramız bu şekilde. Kurulum sıramız bu şekilde. Bu sıradan sonraki sıradan sonra hep aynı şekilde ilerleyeceğiz. İnanılmaz kolay bir model. Bu sadece bizim kurulum sırası. Evet, yine 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir. Tığın başında oluyorum. Birinci değil, ikinci zincire batıyorum. Ve yine 5 tane ikili trabzan. 4 modelde göstermek istiyorum. 4 modelde göstermem yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Az önce sürekli tekrar ediyorum biliyorum ama gerçekten çok kolay bir model. Evet, biliyorsunuz ki ben çok kolay ama şık modelleri tercih ediyorum. Sizler için bir zincir, bir tane atlıyorum. İkinci zincire batıp 5 tane bu şekilde istediğiniz kadar 5'li ikili trabzanlarımı yapıyorum. Bir zincir, ikinci zincire batarak devam ediyorum. Evet, benim için size göstermem için bu kadar yeterli. Bakın zincirim arttı. Çok dipten olmayacak şekilde kesiyorum.
Ve hemen şurada bir ipim çıkacak. Onu alıyorum ve diğer ipimi şöyle çekiyorum. Bakın gördüğünüz gibi buradan kesinlikle bu sökülmeyecektir. Daha sonra da alttan saklayacağım. İlk kurulum sıram bu şekilde ve burada bir zincir çekip dönüyorum. Bir sıra ikili trabzan yapacağız. Bir sıra sık iğne sıram olacak. Bütün trabzan tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Bizim Daisy gene bağırıyor. Evet bakın. Bir zincirlik bölümün hemen ara boşluğuna batıyorum. Sık iğne. Trabzan tepelerine tek tek. Evet. Bugün bizim mahallede çok ses var. Ne olur kusura bakmayın. Hala bir mikrofon alamadım. Ses kaybedici. O yüzden dışarıdan gelen sesler size muhakkak yansıyordur. Lütfen kusura bakmayın. Daisy yine eşimi istiyor. O yüzden bağırıyor. Yapacak bir şey yok. Mikrofon alana kadar bu şekilde idare edeceğiz artık. Bakın bir zincirlik bölümü hemen şöyle ara boşluğa battım. Sık iğnemi yaptım. Yine 1, 2 sayarak burayı yaparsanız eksilme artma olmayacaktır. Yine burada 5 tane sık iğne. Evet. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Model'i çevirdim. Bakın. İkili trabzanlar yaptık. Sık iğne yaptık. Şu anki yapacağım sıra hep tekrar olacak. Burada 3 kez tığın başını doluyorum. 1, 2, 3 kez doladım. Şimdi 1, 2, 3. trabzanın beline doluyorum. İlmek çıkarıyorum ve burada 2 2 ilmek kapatıyorum. 2 3 dörtlü bir trabzan yaptım. 2 2 ilmek kapatarak. Tığın başını doladım. Bakın. Hemen benim belime doladığım trabzanın tepesi bu. Ama ben bir geridekine batıyorum. Bir ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane. Hemen yanındakine battım. 2. Hemen yanındakine battım. 3. Şöyle de göstermek istiyorum. 1, 2, 3 kez doladım. Ve yine aynı 3. trabzanın beline doluyorum. Ve yine 2 2 ilmek kapatarak dörtlü bir trabzan yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın ilk modelimi yapmış olduk. Yani bu dörtlü trabzanları aynı trabzan beline dolayarak yapıyoruz. Burada bir zincir çekiyorum. Tığın başını 3 kez doladım. 1, 2, 3.'nün beline doladım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Tığın başını bir kez doladım. Bakın beline doladığım trabzanın tepesi bu. Bir geridekine batıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Hemen onun yanındakine battım ve yan yana 3 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 kez doladım. Bakın aynı yani 1, 2, 3. trabzanın beline doladım. Ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Arada bir zincir çekmeyi unutmuyorum. 3 kez doladım. 3. trabzanın beline doladım. Ve dörtlü trabzanımı yaptım. Hemen tepesi değil, hemen yanındakinden başlıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. 1, 2, 3 kez doladım. Ve yine aynı trabzanın beline doluyorum. Dörtlü trabzan, bir zincir. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Kafanız karışmasın. Bakın dörtlü trabzanları aynı 3. trabzanın beline dolayarak yaptım. Bir zincirimi çektim. 3 kez doladım. Burada da aynı 3.'nün beline doluyorum. Dörtlü trabzan.
Yine yan yana 3 tane ikili trabzan. Üç kez doluyorum yine tığın başını. Aynı trabzanın beline doladım ve dörtlü trabzan. Burada tığın başını doluyorum. Burada en son trabzan tepesine batıyorum. Ve burada bir ikili trabzan yaparak bitiriyorum. Bir sıra trabzan sıram olacak. Bir sıra sık iğne sıram olacak. Şimdi sık iğne sıramdayım. Bir zincir çektim. Modeyi çevirdim. Trabzan tepelerine tek tek batarak sık iğne yapıyorum. Bir zincirlik bölümü hemen şöyle ortaya batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3. Şöyle çeviriyorum. Şimdi artık bakın, şöyle şu ortada 3 tane trabzan var. Şu ortaya çalışacağız. Tığın başını 3 kez doluyorum. Bakın, bir ikinciye batıyorum. Tam ortadakine, yani beline doluyorum. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Tığın başına doladım. Bakın, hemen şuraya değil, onun yanındakine battım ve yan yana 2 tane, pardon 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığın başına 3 kez doladım ve yine aynı trabzanın beline doladım ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Şöyle bakın, gördüğünüz gibi model yavaş yavaş çıkacak. Bir zincir, 3 kez doladım, bir ikincinin beline doladım, dörtlü trabzan, 2 3 4. Hemen bakın, beline doladığımın tepesindeki değil, arkasındakine batıyorum. 1 2 3. 1 2 3 kez doladım. Aynı trabzanın beline doladım. Dörtlü trabzanımı yaptım. Arada bir zincirimi unutmuyorum. Ve 1 2 3 bu şekilde devam ediyorum sıra sonuna kadar. Çok videoyu uzatmayalım. Ben şurayı bitirip dönüyorum. Sıramın sonuna geldim. Tığın başını doladım. Bakın, burada son sık iğnem var. Tepesine battım. İkili trabzanla bu sırayı da bitirdim. Ve şimdi yine sık iğne sırasındayım. Eminim ki anlaşıldı. Ama yine birkaç kere göstermek istiyorum. Bir üst sırayı daha. Bu sıra yine aynı şekilde her bir trabzan tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Ortaya bir zincirlik bölüme de bir tane, sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Son sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim ve çevirdim. Bir sıra sık iğne, bir sırada trabzan sırası hep aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar artık. Hiçbir değişiklik yok. 3 kez doladım. Birinci değil, ikincinin beline doluyorum. Dörtlü trabzanımı yaptım. Hemen arkada bağladığım trabzanın tepesine değil, bir gerisindekine batıyorum. 1, hemen yanındakine 2, hemen yanındakine 3 tane ikili trabzan yaptım. 3 kez doladım ve aynı trabzanın beline dolayarak dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir, 3 kez doladım. Bakın, 3 tane ortada var. Bir değil, ikincinin beline doladım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum.
Eminim ki anlaşıldı. Eğer kafanıza takılan nokta olursa muhakkak yorumlarda bahsedin. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazı yorumları maalesef göremiyorum arkadaşlar. Ne olur kızmayın bana. Ya da bazen çok yoğun oluyor. Ve hangi birine cevap vereceğimi şaşırıyorum. Ben bazen çok yoğun oluyorum. Ama ilk gördüğümde mesajlarınızı kesinlikle cevap vermeye çalışıyorum. Eğer cevap vermezsem anlayın ki o gün ya çok yoğunum ya mesajı görmemişimdir. Başka türlü size cevap vermemem mümkün değil. Bazı takipçilerim YouTube'dan cevap vermeyince Instagram adresime geliyorlar. Orada da aynı şekilde. Bazen gizli bölüme düşüyor, göremiyorum. Ama gördüklerime muhakkak cevap veriyorum. Bunu buradan belirtmek istedim. Evet, gördüğünüz gibi şöyle hızlı burayı bitiriyorum. Hiç kapatmadan burayı bitirdik. İnanılmaz zevkle ilerleyen bir model. Ben size model göstermek amaçlı ördüm. Ama pişman oldum. Dedim ki normal şal ebatlarında başlasaydım da bitirseydim dedim. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmedim. İlk olarak bilmiyorum, daha önce ben hiçbir yerde görmedim. Şal ipiyle bu modeli ören benim sanırım. Şal ipiyle bu kadar güzel olacağını hiç düşünmemiştim. Daha önceden de örmüştük. Bebe ipiyle örmüştük. Gördüğünüz gibi şal ipiyle çok güzel yumuşacık oluyor. Ve bu şekilde bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne sırası olarak tamamlıyoruz. Son olarak yine sık iğne ile bitiriyoruz. Onu örmeme gerek yok şu anda. Ben hemen videoyu uzatmadan şöyle size püskülleri kısaca göstermek istiyorum. Bakın. Öncelikle bir mezura ya da bir ölçü, bir kağıt alabilirsiniz. İstediğiniz bir şeyi ölçü olarak kullanabilirsiniz. İlla mezura olmasına gerek yok arkadaşlar. Aynı boyutta olmaları için ölçerek yapmamız çok önemli. Yoksa boyutları değişik, biri uzun biri kısa olabilir. Biri kalın biri ince olabilir. Dolarken de saymazsak. Şimdi hemen püf noktalarını göstereceğim. Şöyle hemen bir düğüm atıyorum. Ve hemen şöyle dibinden başlıyorum. Şu biraz daha şunları da saklayacağım. İpimi sabitledim. Bir zincir çektim. Hemen burada ilmeğimi uzatıyorum. Mesela şöyle ne kadar yapalım? 23. Şöyle tam. Evet, 23 santim tamamdır. Yine aynı yere batırıyorum. Şöyle batırdığım yere yine batırıyorum. Bir zincir çekerek uzatıyorum. Aynı boya getiriyorum. Aynı yere batırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Uzatıyorum. Şimdi bakın. Bunu şu şekilde çeviriyorum. Ama kaç kez çevirdiğinizi sayın. Aynı boyutta olmaz çünkü. Mesela ben 50 kere çevirdim. Hepsini 50 kere 40 kere çevirdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Bunu 30 kere yapalım. Çok uzamasın. 30 kez çevirdim. Yine aynı yere battım. Bakın şu şekilde tutuyorum. İlmek alıyorum ve bunun içinden geçiriyorum. Bir zincir çektim ve şunu şöyle bakın elimle düzeltiyorum. Çok güzel bir burgu püskülümüz oluyor. Ve hemen şöyle yandaki trabzan tepesine kaydırmayla geliyorum. Ve burada bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Kaçtı? 23'tü. Bakın 23'e kadar uzattım. Aynı yere batırıyorum. Bir kez ilmek aldım. Bir zincir çektim, uzattım. Bunu 2 kez yapacağım. Tekrar yapıyorum. Bir zincir çektim. İlmeği uzattım. Aynı boyuta getiriyorum. Daha sonra 30 kez çeviriyorum. 1,
2, 3, 4, 5, 6, çok pardon, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve yine aynı yere batırdım. Bakın şuradan tutuyorum ve içinden geçiriyorum. Bir zincir. Şunu hemen elimle düzeltiyorum. Şu şekilde. Bakın ikinciyi de yapmış olduk. Bu ara boşluklarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen yanındakine battım. Kaydırmayla kapattım. 2 zincir boşluk bırakabilirsiniz. 3 tane bırakabilirsiniz. Veya böyle benim gibi hemen yan yana da yapabilirsiniz. Eminim ki anlaşıldı. Hemen diğerini de şöyle getirmek istiyorum. Büyüğünü. Şunun bir güzelliğine bakar mısınız? O kadar pişmanım ki büyüğüne başlamadığıma. Hemen normal şal ebatlarını videonun altına, açıklamalar bölümüne yazacağım arkadaşlar. Oraya bakarak ölçülerinizi yapabilirsiniz. Açıklamalar bölümü neresi dendiğinde hemen videonun altında daha fazla yazıyor. Oraya tıkladığınızda hemen benim açıklamalarımı orada bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Tabii ki hemen şunları da şöyle içten saklayarak kaybedebiliyoruz. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Umarım bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.